21.196 kilometre. Yani şu anda da %30'u iyi durumda, görülebilir durumda. Oh my god. Bu inşaatta ölenlerin de duvara gömüldüğü söyleniyor. Yaklaştıkça daha da etkileyici hale geliyor. 108 yemek istiyormuş sadece bir öğün için. Bazılarını yalnızca koklamak için. Arkadaşlar bu muazzam manzara Yazlık Saray'a ait. Burada normal şartlarda tekne turları düzenleniyor ama hava o kadar soğuk ki gölde donmuş. Hayal edebiliyor musunuz? Pekin sıcaktan ölmüş vaziyette. Burası püfür püfür esiyor. Kralla kraliçe burada resimleri seyrederek oturuyorlar ve tam olarak şuradaki gölü ve köprüleri izliyorlar. 17 tane köprü. Selamlar. Şu anda sabahın körü. Bugün Çin Seddi ve Yazlık Sarayı için yola çıkıyorum. Saat şu anda 5 sanırım. Buluşma noktasına 1 saat uzaklıktayım. Bakalım neler göreceğiz bugün. Yaklaşık 15 senedir yollarda olan, 30'lu yaşlarının başında olan bir gezgin olarak geriye dönüp baktığımda en büyük pişmanlıklarımdan biri YouTube'a geç girmiş olmak. Seyahatlerime devam edebilmem, gidilmeyen yerlere gidip görülmeyen şeyleri görebilmem ve bunları sizlerle paylaşabilmem için beğeni butonundan videoyu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız ve ülke hakkında merak ettiklerinizi yorumla sormanız benim için çok önemli. Gerçekten ülke hakkında ne kadar şey biliyorsam sizlerle paylaşmak istiyorum. Không ăn một cái gì. Biết ở đến trên ta ông ở tủ à. Là bánh đi. Okay. Tapi bawa je baju lagi. Nihayet vardık. Şimdi teleferikle yukarı çıkıyoruz. Forse così sbilanciato. Evet. Yavaştan göründü. Az kaldı yukarı çıkmaya. 3 dakikadır teleferikteyiz. Bence 2 dakika daha sürer. Yani kısa zamanda yukarı çıkıyorsunuz. Sabahın erken saatlerinde gelmemizin mükafatını aldık. Doğru dürüst insan yok. Pekin'den yaklaşık 1 saatlik yolculukla ulaşabiliyorsunuz Çin Seddi'ne. Böyle muazzam da bir manzarası var. Yukarı çıkalım. Sonra birazcık duvardan bahsedeceğiz. Duvardayız arkadaşlar. Birazcık bilgi verelim Çin Seddi hakkında. 7. yüzyılda burada hüküm süren küçük devletler tarafından inşa edilmeye başlanmış aslında. Fakat altın çağını bu dönemde yaşamıyor. Min ve Han hanedanlıkları bu duvara altın çağını yaşatıyorlar. Çince ismi Wanli Chancheng. Yani 10.000 li uzunluğundaki duvar anlamına geliyor Çin Seddi. 21.196 kilometre. Yani şu anda da %30'u iyi durumda, görülebilir durumda. Restorasyonlarla ayakta tutulmuş. Ben hangisine geldim, hangi
noktasına geldim. Mutianyu adı verilen ikinci en popüler kısmına geldim. Şu anda Aralık ayındayız, düşük sezon. Bu yüzden çok da fazla insan yok. Don't trip anybody. En popüler olanı ise Badalink. Buraya metro ile de ulaşılabiliyor. Fakat buraya gelmek istiyorsanız Mutianyu'ya yani turla gelmeniz gerekiyor. Ya da otobüs tutarak gelebilirsiniz. Otobüsle gelebiliyorsunuz. Şimdi dediğim gibi Qin ve Han ve Ming hanedanlıkları döneminde altın çağını yaşıyor burası. Bugün gördüğümüz kısımlar ise büyük oranda Ming hanedanının 14. yüzyılla 17. yüzyıl arasında yaptırdığı kısımlar. Neden yaptırıldı bu kadar uzun bir duvar? Göçebe saldırılarını önlemek, tabii ki Türk-Moğol devletlerinin saldırılarını önlemek, sınır kontrolü yapmak. Sınır kontrollerinin o döneme dayandığını görebiliyoruz buradan ve ticaret yollarını korumak. Özellikle İpek yolu ticaretini korumak. Şimdi bu 21.196 kilometre sadece ana duvarı oluşturmuyor. Yani sadece ana duvardan ibaret değil. Ana duvar, yan duvarlar yani yan kolları ve doğal savunma alanları. Şimdi Çinliler bu duvarı inşa ederken, Çin Seddi'ni inşa ederken coğrafi avantajları da kullanmışlar. Neler bunlar? İşte dağdır, nehirdir, hendektir. Zaten düşmanın herhangi bir şekilde geçemeyeceği yerleri de duvara eklemlenmiş tarzda kullanıyorlar. Malzeme bölgeye göre değişiyor. İşte kullandıkları malzemeler arasında taş, tuğla, işte bazı yerlerde sıkıştırılmış toprak ve ahşap da kullanıyorlar. Ortalama yüksekliği 6 ila 7 metre buranın. Genişliği 4-5 metre. Birkaç yüz metrede bir de gözetleme kuleleri var. Mesela bu 15. kule. Eğer buraya teleferikle çıkarsanız 14. gözetleme kulesine getiriyor sizi Mutianyu'da. Buradan gezmeye devam ediyorsunuz. Orada fotoğraf çektiren insan kalabalığı vardı. Oradan çıkmak için birazcık videoya ara verdim. Bu inşaatta tabii ki Çin Seddi'nin inşaatında milyonlarca işçi çalıştı. Mahkumlar da zaman zaman işçi olarak çalıştırıldılar. Ve efsaneye göre, bilmiyorum bu ne kadar doğru. Yani teyit ihtiyacımız var tabii ki ve nasıl teyit edebiliriz? Çok mümkün görünmüyor. Fakat bu inşaatta ölenlerin de duvara gömüldüğü söyleniyor. Bir efsane olarak. Ve bildiğimiz gibi dünyanın en uzun insan eli değmiş insan yapısı. Şimdi tabii ki hepsini yürümek mümkün değil. Çünkü aralarda restore edilmemiş kısımlar var. Fakat burada kilometrelerce yürüyebiliyorsunuz. Biz de bunu yapacağız. Tabii ki fotoğraf çekilmek için de çok müsait, kendisi ve doğası itibariyle. Bakalım neler çıkacak buradan. Yalnız duvarın kendisi kadar dağlar da çok etkileyici değil mi arkadaşlar? Bakar mısınız? İnanılmaz güzel. Ve tesadüfen bugün 22 Aralık, iyi bir zamanda seçmişiz. Rüzgar 0 denecek kadar az, gün ışığı iyi. Ne soğuk ne sıcak diyebiliriz. Burada işte 2-3 derecelik bir sıcaklık var. Çok keyifli bir dönem seçmişiz. Gezmesi keyifli bir dönem. Duvarda gezmeye devam. Tabii ki fotoğraf çekilenlerden çok da müsait olmuyor konuşma yapabilmek, anlatım yapabilmek için. Ama merdivenleri göstermek istedim. Tabii ki farklı yüksekliklerde gözlem kuleleri, bu şekilde merdivenleri kullanarak tırmanabiliyorsunuz. Bakın şöyle yukarı çıkıyor, devam ediyor. Bu arada buraya çıkmak için teleferik tek seçenek değil.
açık teleferik var. Sonra kaydırakla iniyorsunuz. Bu kadar kamerayla vesaire yapmayayım diye düşündüm. O yüzden bu şekilde teleferikle geldim ama siz öyle de tercih edebilirsiniz. Çünkü bayağı eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bazen yol gerçekten eğimli. Bakar mısınız? Yaklaştıkça daha da etkileyici hale geliyor. Şuraya bakar mısınız? Yorumsuz. Bu arada kediler de var Why are burada. you touching it? You were touching. Can I take a photo of you? Oh, hey, buddy. Hey, buddy. All Ve cats o like kadar çevikler ki şu gördüğünüz deliklere girip çıkıyorlar. Duvara tırmanıyorlar. Yani tam Çin Seddi kedisi diyebiliriz. It wants food. It wants. Korkmayın, tepeye kadar çıkmayacağım. İstesem de çıkamam zaten. Burada Çin Seddi ziyaretimizi sonlandıralım. Biraz daha yürüyüş ve fotoğraf molası. Kimse yokken birazcık buranın tadını çıkarayım dedim. Bakar mısınız? Şuradan tırmanan insanlar var. Yani tüm gün buradaysanız tabii ki yapabilirsiniz. Manzara da muazzamdır kesinlikle, eminim. Ama buradan Yazlık Saray'a gideceğimiz için maalesef buralardan bir yerlerden geri dönerim. Ama şuraya kadar gitmeyi düşünüyorum, şu yokuşun başlangıcına kadar. İnsanlar nasıl tırmanıyorlar bir bakalım. Bu kadar sessiz olabildiğine inanabiliyor musunuz? Normalde çok popüler olan, çok fazla ziyaretçisi olan Çin Seddi'ne demek ki Muteanyu kısmına sabahın erken saatlerinde ve kışın gelmek gerekiyormuş. Çılgınca sağdan sola koşuşturan insanlar yok. Sessiz sakin, kuş sesleri. Bazen kediler gelip size sırnaşıyor. Sonra sizi tırmalıyorlar. Bugün başıma öyle bir şey geldi. Gerçekten etkileyici bir yapı, etkileyici bir ortam ve bunun tadını çıkarabiliyor olmak çok güzel. Pis 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 pis. 궁금하다요. 얼마나 더 담을 먼저 잠깐만. O çılgın yere geldik. İnsanlar tırmanıyorlar, bense geri dönüyorum. Yazlık Saray'da görüşmek üzere. Sıraya baksanıza. Şimdi neden sabahın köründe yola çıkın, erken gelin dediğimi anladınız mı? Bir de bu insanların yukarı çıktıklarını düşünün. Çok geniş bir yol değil. Orada yaşanacak izdihamları düşünün. Zaten hepsi fotoğraf çekilmek isteyecek doğal olarak. Ben de fotoğraf çektirmek ve çekmek istedim. Bu yüzden sabah 5'te 6'da çıkın gelin. Çıkın gelin arkadaşlar. Geç kalmayın. Burayı ziyaret edip teleferikle yukarıya çıkanların adına birer tane teleferik vagonu emekliye ayırmışlar. Mesela Panama Başbakanı bununla gitmiş. Büyük ihtimalle temsildir tabii ki. Mike Tyson burayı ziyaret ettiğinde 2016'da buradan çıkmış. Bunları da girişe koymuşlar. Girişte bayraklar. Türkiye ile Almanya'yı da yan yana koymuşlar. Bayraklar flörtleşiyor arkadaşlar. Şöyle bir hem hediyelik eşya dükkanı hem de araba turistleri götürüyorlar böyle. Yazlık Sarayı'nın girişi. Şimdi şuradan giriş yapacağız. Doğu kapısı en büyük kapıymış. Doğuya özellikle önem verilmiş. Hem doğu
güneşin yükseldiği yön olduğu için hem de Çin bir doğu uygarlığı olduğu için. Doğu girişinde 2 tane aslan var. Bir tanesi dişi, bir tanesi ise erkek. Erkek olan gücü ve iktidarı temsil ediyor. Kadın olan ise doğurganlığı temsil ediyor ve hanedanın devamlılığını. Burası 1997'den beri UNESCO Kültür Miras Listesi'nde ve dünyanın en büyük imparatorluk bahçesi. En büyük saray olarak kabul edilen, yani daha doğrusu en büyük saraylardan biri olarak kabul edilen yasak şehrin 4 katı. Tam olarak 4 katı devasa büyüklükte. Birkaç tane bölümü var, bunlardan bahsedeceğiz. 说是老佛爷说什么呀？说他进口每次的高峰拜访车，你知道呀？是菩萨心肠，好难呐像佛爷一样，就是称之为老爷爷。这个香炉呢，也是上面这个会点。 Bu Çin'in milli çiçeğiymiş. Ama maalesef görüyorsunuz kış olduğu için yerinde yerler esiyor. Burası temel olarak 3 bölümden oluşuyor. Birincisi Uzun Ömür Tepesi. İkincisi Kunming Gölü ki %75'ini oluşturuyor tüm alanın. Üçüncüsü ise Uzun Koridor. Burada 728 metre uzunluğunda bir koridordan bahsediyoruz. Ve 14.000'den fazla resim var burada. Ayrıca tabii ki tapınaklar, köprüler ve kamelyalar da yine burada var. 1750 yılında Qing Hanedanlığı tarafından yaptırılıyor. Qianlong tarafından annesi için yaptırılıyor. 1860'da İngiliz ordusu ve Fransız ordusu burayı tahrip ediyor. Ve daha sonra tekrar yapılıyor burası. Kullanım amacı şu: İmparatorlar yazın sıcağından birazcık da kurtulmak için burada dinleniyorlar. Şiir yazıyorlar, törenler düzenliyorlar. Ayrıca yabancı ülkelerden birileri geldiği zaman da yine buralarda ağırlıyorlar. Yani burası saraydan daha çok sanat eseri olarak da nitelendirilebilir. Üretimin de çok olduğu bir yer. Bütün dekorasyon Feng Shui kaidelerine uygun şekilde yaptırılmış. Bu da önemli. Çin bahçe mimarisinin zirvesi olarak kabul ediliyor burası. Tabii ki çok kalabalık olduğu için çok şey gösteremiyorum. Ama şimdi birazdan göl kenarına gittiğimizde daha iyi olacaktır. Hayal edebiliyor musunuz? Pekin sıcaktan ölmüş vaziyette. Burası püfür püfür esiyor. Kralla kraliçe, imparatorla kraliçe burada resimleri seyrederek oturuyorlar ve tam olarak şuradaki gölü ve köprüleri izliyorlar. 17 tane köprü. Bu bölüm imparatorun yaşadığı bölümmüş arkadaşlar. Pencerelerden bakıp kişisel eşyalarını ve yatağını görebiliyorsunuz fakat içeri giremiyorsunuz asla. Mimari hakkında birazcık fikir sahibi olmuşsunuzdur. Klasik Çin mimarisi, Qing Hanedanlığından kalma. Kırmızı ve sarı ağırlıklı. Burası İmparatoriçe Jiki tarafından yaptırılıyor. Buna Dragon Lady deniyor. Ve rahatına çok düşkün bir kadın. 108 yemek istiyormuş sadece bir öğün için. Bazılarını yalnızca koklamak için. Mesela elmaları yalnızca koklarmış. Hiçbir zaman yemez mi? Bu da enteresan bir bilgi olarak geliyor kulağa. 108 öğün. Düşünsenize bir öğünde 108 yemek. Arkadaşlar bu muazzam manzara Yazlık Saray'a ait. Burada normal şartlarda tekne turları düzenleniyor ama hava o kadar soğuk ki
Gölde donmuş. İnanılmaz güzel bir de. Yukarıda bir Budist tapınağı ve imparatorluğa dahil olan birkaç saray binası var. Şu anda restorasyonda olduğu için kapalıymış. Ben sizi bu manzarayla baş başa bırakayım. Güneş de yavaş yavaş batıyor arkadaşlar. Buz tutmuş gölün üzerinde gün ışığı ne kadar da güzel görünüyor. Hayran kalmamak mümkün değil. Evet, uzun koridora girdik. Çok kalabalık, kusura bakmayın. Görüntü iyi olmayabilir. 728 metre ve dünyanın en uzun sanat galerisi. 4 mevsimi temsil eden resimler var burada. Size yol boyunca eşlik ediyor. Ben de olabildiğince göstermeye çalışıyorum size. Bu arada sol tarafta 17 tane köprü var. Bunlar da dinlenmek için, imparatorların dinlenmesi için yapılmış olan köşkleri birbirine bağlıyor. Şöyle yandakileri de gösterelim. Hepsi özenerek, bezenerek yapılmış. İlerliyoruz. Bu 728 metreyi birlikte yürüyelim. Arkadaşlar mevsim geçişlerini böyle yaptılar. Nasıl sizce? Muazzam değil mi ya? Evet, turist gruplarından birazcık kurtulduk. Göstereyim size birazcık. Ya hayal edebiliyor musunuz? Pekin sıcaktan ölmüş vaziyette. Burası püfür püfür esiyor. Kralla kraliçe burada resimleri seyrederek oturuyorlar ve şuradaki, tam olarak şuradaki gölü ve köprüleri izliyorlar. 17 tane köprü. Düşünmek bile insana keyif veriyor. Burası da göle açılan kapı. İmparatoriçe ve imparator buradan geçerek göle giderler mi? Çok kalabalık, gezmesi gerçekten zor ama bir o kadar da güzel. Zaten biraz da açıklıyor bu durum. Ne kadar fazla insanın burada olduğunu. called a Buddhist temple for her. Okay. And I told you that that's the temple meeting is the Lama temple. If you have your free time tomorrow, you can meet the Lama temple. You will see a lot of Gerçekten çok güzel bir tapınak. Ama buradaki rehber dedi ki şehir merkezindeki Lama Tapınağı'na gidebilirseniz Pekin'in en iyi tapınağını görmüş olursunuz dedi. Oraya da yarın gidiyoruz. Uzun koridorun son kısmından Yazlık Saray'a veda ediyoruz yavaş yavaş. Turist kafileleri çekilmeye başladı. Ben de bunu fırsat bilerek biraz daha göstereyim dedim. Artık yavaş yavaş uzun koridorun da sonuna geliyoruz. Burada yürümek gerçekten çok keyifli.